Sıradan Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileklerimle. Bugünkü örgü anlatımımda 5 şiş görünümlü 2 şişle örülmüş çok kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Haroşa örgü ve düz örgüden oluşan modelimiz bakın bu şekilde 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. 2 renkli ip kullandım ben. Çeşitli ipler kullanabilirsiniz. Tek renkte kullanabilirsiniz. Gerekli malzemelerim: bir adet patiklik ipim var. Bir de böyle simli parlak bir ip kullandım. Bu arada patiğimizin taban kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. İğnem var ve 3 milimetre misinalı şişlerim var. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. İpi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi bakın bu şekilde atıyorum. Böyle 16 ilmeği şişime atacağım. 16 tane ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum her zaman. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimiz biraz sıkı olabilirler. Son ilmeğime geldim. Bakın son ilmeğimi ipimi arkaya atarak düz olarak örüyorum. Her zaman son ilmeği düz, ilk ilmeği örmeden alıyorum ve kenarlarımız daha düz çıkıyor bu şekilde. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Burada şişimde 3 ilmeğim var ve şişime bir tane böyle deliksiz artma yapıyorum. Bir ilmek attım. Sonrasında ipimi arkaya attım. 1 2 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördükten sonra şişime bir tane daha ilmek atıyorum. Deliksiz artma yapıyorum. Ve sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında şişime bir ilmek deliksiz artma yapıyorum. İpimi arkaya attım. 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen sonrasında şişime bir ilmek daha attım. 2 tane ters ördüm. En son ilmeği her zaman düz örüyorum. Bu şekilde örgünün ön yüzünü tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzüne geçelim. Arka yüze geçtiğimizde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Böyle artma yaptığımız ilmekler de dahil olmak üzere hepsini örelim ve ön yüzüne geçelim. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeklerime kadar olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 tane düz ilmeğim var. Onları örmeden şişime bir ilmek atıyorum ve artma yaptım. Sonrasında 1 2 tane düz ilmeğimi ördükten hemen sonra şişime bir ilmek daha atarak bir artma daha yapıyorum. Ve aradaki ilmekleri yine düz ilmeklere gelene kadar ters örüyorum. İki tane düz ilmeğime geldim. Onları örmeden
Şişime yine bir ilmek atıyorum ve bir artma yaptım. İpimi arkaya attım. Bu 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeği ördükten hemen sonra şişime bir artma daha yaptım ve kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Son ilmeğimizi düz örelim. Bu şekilde bakın. Her ön sırada 4 tane ilmek arttırmış olacağız böyle ilerleyerek. Her ön sıraya geldiğimizde 2 tane düz ilmeğin bir başında bir sonunda ilmek arttıralım. Yine aynı şekilde burada da yine yapacağız. 2 düz ilmeği örmeden bir burada başında bir de ördükten sonra ilmek arttıralım ve böyle örgümüzü büyüterek ilerlemeye devam edelim. Bunu her ön yüzde yapacağız. Arka yüzde ilmekleri hep ters olarak öreceğiz. Hiç artma eksiltme yok arka yüzümüzde. Artmalarımız ön yüzde olacak ve düz ilmeklerin bir başında bir sonunda olacak. Böyle ilerleyerek toplamda 52 tane ilmeğe ulaşana kadar devam edelim. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimiz artarak ilerledi. 2 düz ilmeklerimiz bakın bu tarafta. Bir diğeri de bu tarafta. Toplam 52 tane ilmeğim oldu. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Kaç diş haroşa sırası ördüm? Şöyle ortadan sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diş haroşa sırası da örmüşüz. Burası örgünün ön yüzü. Şimdi bir sırada aynı şekilde artma yapmadan öreceğiz ve 10 diş haroşa sırasını tamamlamış olacağız. Ters ilmekleri ters, düzleri düz örerek ilerleyeceğiz. Hiç artma eksiltme yapmadan. Buradaki bakın ters ilmeklerimi ters örüyorum. Buradakileri ters ördüm. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Hiç artma eksiltme yok. Aynı ilmeklerle devam ediyorum. Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, örgünün arka yüzüne geçtiğimde bu diğer rengimi mor rengime bağlıyorum. Bunu da buradan keselim. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Örgünün arka yüzünde renk geçişini yapacağız. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeği ters olarak ördüm. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, renk geçişini yaptım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Ön yüze geçtiğimde ilk ilmeği yine örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi hep düz öreceğim. 52 tane ilmeğe ulaştıktan sonra artık hiç artma eksiltme yapmadan ilerliyoruz. Böyle ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar düz olarak örmeye devam edelim. Evet, örgünün ön yüzünde ilmeklerin tamamını böyle düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimizde ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Bakın bu şekilde. 52 tane ilmeğimizi örgünün ön tarafında tüm ilmekleri düz, arka tarafında ters olarak örelim ve bu şekilde düz örgüyü oluşturmuş olacağız. Bakın bu şekilde ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm ben. Şöyle göstereyim sizlere. Nasıl sayabiliriz? Burada bakın şöyle başak gibi modeller var. Onları saydım ben. Bakın şu sıraları 1, 2, 3, 4, 5 böyle yukarı doğru saydım. Bunların toplamı 20 olana kadar böyle ördüm düz olarak. Şimdi burada
örgümün ön yüzündeyim. Bakın. Böyle ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şu kısmını yapıyoruz bakın. Bu şekilde burada 5 tane ilmeğim oldu. Bir tane daha ters örüyorum. Bakın böyle. 2, 4, 6 tane ilmeğim bu şekilde görünüyor. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 tanesini ters olarak ördüm. Sonra düz olarak örmeye devam ediyorum. Böyle 6 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak örelim. İlmeklerimi düz olarak ördüm geldim. Şimdi burada 6 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini ters ördüm. En sonuncuyu düz örüyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Ön yüze geçtiğimizde böyle bu şekilde ilmeklerimizi 5 tanesini ters öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alacağız. Böyle örelim. Bu şekilde çizgi çizgi oluşturmuş olacağız ve haroşa sırası oluşturmuş olacağız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diş haroşa sırası örmüşüz. Şu kenardan şöyle kenardaki haroşa sıramız 15 tane olana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Kenardaki ilmekleri ters, ortadakileri düz olarak öreceğiz. Yukarıya doğru ilerleyelim. Sıraları tamamlayalım. Evet, sıralarımı tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diş haroşa sırası olana kadar ördük bu kenarlarda. Aynı şekilde bu kenarı da böyle. Şimdi burası örgünün ön tarafı. Ön tarafından saydık. 15. sırayı ördükten sonra örgünün şöyle arka yüzünü çeviriyoruz. Burada diğer rengimi bağlıyorum bakın. Mor rengime geçiyorum. Bu rengimizi artık kesebiliriz. Şöyle bir kez daha birbirine bağlayalım. Örgünün arka yüzündeyken renk geçişini yapıyoruz. Böyle tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, patiğimin ön yüzüne geçtim. Renk geçişini sağladım. Burada artık tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Toplam 52 adet ilmeğim var. Bunların hepsini böyle hem örgünün ön yüzünde hem arka yüzünde ters olarak öreceğim. Ve şu haroşa sıralarını tamamlayacağım. Bakın bunları toplam 5 diş haroşa sırası örelim. 6.'yı örerken şu topuk kısmını birlikte yapalım. Evet, şimdi bakın böyle 5 diş haroşa sıramı tamamladım mor rengimle. Şimdi topuk kısmını yapacağız. 24 tane ilmeğimi buraya şişime böyle yine örerek alıyorum. ...24 tane ilmeğimi şişime bakın böyle örerek aldım. Sonrasında 24 tane ilmeğim de bu tarafta kalacak. 4 tane ilmeğim ortada. Onunla bu topuk kısmını yapacağız. 4 tane ilmeğin birincisini ördüm. İkincisini ördüm. Üçüncüsünü ördüm. Bakın ortadaki. Dördüncüyle yandan beşinciyi ikisini birlikte ters ördüm. Ve örgümü geri çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Bakın 3 tane oldular. Dördüncü ile beşinciyi birlikte örüyorum. Bu şekilde ortada hep 4 ilmeğim gidecek. Bu 4 ilmekle topuk kısmını yapıyoruz. Ve geriye döndüm.
İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Dördüncü bakın belli zaten ayrı. Dördüncü ile beşinciyi ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve örgümü geri çevirdim. İlk ilmeği ördüm. 2, 3, dördüncü ile beşinciyi ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve örgümü tekrar çevirdim. İlk ilmeği aldım. 2, 3, dördüncü ile beşinciyi birlikte aldım ve örgümü çevirdim. Bakın buradaki ilmeklerim ve bu taraftaki ilmeklerim bu şekilde azalarak ilerleyecekler. Böyle örmeye devam edelim. Evet bakın, bir ilmek bu tarafta, bir ilmek bu tarafta kaldı. 4 ilmeğim ortada. Şimdi üçünü ördüm. Bakın dördüncü ile beşinciyi ikisini birlikte kapattım. Şimdi geriye döndüğümüzde böyle tüm ilmekleri 2 örerek gidiyoruz. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böylece bakın bitirmiş olduk. 2 defa bu ilmeğimizi şöyle ters örelim. İpimizi burada keselim. Bu şekilde topuk kısmını tamamlamış olduk. Şöyle sizlere göstereyim bakın. Örerek topuk kısmını birleştirmiş olduk ve patiğimizi şöyle bir bakalım. Şimdi şu kısmını dikeceğiz ve patiğimizi bitirmiş olacağız. Evet, şimdi patiğimizin şöyle tersini çevirelim. Mor renkli kısmı mor rengimle dikeceğim. Şöyle öncelikle ipimi düğümleyeyim. Böyle bu kısmı dikelim. Şöyle şuraya kadar dikelim. Evet, şimdi mor renkli kısmın dikimini tamamladım. Şimdi şu kısmı dikeceğiz. Nereye kadar dikeceğiz? Bakın şu ters örgü sıralarına kadar, bakın buraya kadar dikeceğiz şöyle. Şimdi buradan ipimizi sabitleyelim, yine düğümleyelim. Şimdi böyle dikerek dediğim gibi şu kısma kadar gelelim. Evet bakın, tamamladım dikim kısmını. Şöyle çevirelim artık. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok güzel oldu ve çok kullanışlı bir patik modeli. Ayakta da çok güzel duruyor. Dilerseniz şu üst kısmına benim gibi puf çiçek yaparak süsleyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kalabilir. Örgü fiyonk da yapabilirsiniz. Böyle sade de kullanabilirsiniz. Şimdi yine bunu da manken ayağımıza giydirelim. Siz bu patiğimize bakarken Gülümseten Marifetler Puf Çiçek Yapımı diye yazarsanız kanalımda bu puf çiçek yapımının anlatımı mevcut. O yüzden tekrar anlatmak istemiyorum. Videomuzu uzatmayalım. Bakın sade hali de bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu.
Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.